Orchid Goodies kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evdeki pek çok çiçeğiniz için ve özellikle orkideleriniz için kullanabileceğiniz çok etkili bir sıvı bitki besini, bir gübre tarifi hazırlayacağız. Öncesinde orkidelere gübre verme konusunda bazı soru işaretleri var. Özellikle orkidelere ne zaman gübre verilmesi gerekli ve orkideler çiçekliyken gübre verilir mi, sıvı bitki besinleri verilir mi gibi çok fazla soru geliyor. Şunu söyleyelim, orkide çiçekliyken elbette ki gübre verilmesi gerekli. Ancak doğru dozda ve doğru zamanda orkide çiçekliyken bütün enerjisini çiçeklere verir ve bu dönemde kök ve yaprak gelişimi yavaşlar. Orkidenin köklerinin sağlıklı kalabilmesi, tomurcukların daha güzel bir şekilde büyüyüp çiçeklenebilmesi için ve tomurcuk dökülmesini engellemek için tomurcukların daha çok irileşmesi ve büyük çiçekler için ve uçtan tomurcuklanmanın devam etmesi için seyrek şekilde gübreleme önemlidir. Bugün sizlerle orkideler için çok etkili, güzel bir sıvı bitki besini hazırlayacağız. İhtiyacımız olan şey bir muzun kabuğu. Peki neden özellikle muz kabuğunu kullanıyoruz? Çünkü içerisinde fosfor, magnezyum, potasyum, C ve K vitaminleri ile birçok faydalı besin var ve bunlar orkidenin gelişimine gerçekten inanılmaz şekilde destek sağlıyorlar. Yıkadığım muzun kabuklarını küçük küçük doğradığım cam bir kavanozun içerisine koyup üzerine 500 ml kadar su koydum ve 12 saat bekleteceğim. Bu tarz sıvı bitki besinlerinde bekleme süresine özellikle dikkat etmeniz gerekli ve kesinlikle kuru köklere bu gübreleri vermeyin, yoksa kökleri yakarsınız. Burada benim yaptığım gibi susamış orkideleri öncesinden sade su ile nemlendirmeniz gerekli. Hemen sizlere ikinci tarifi de göstermek istiyorum. Yani sizler muz kabuklarını iki yöntemle de deneyebilirsiniz. Bu yöntem daha pratik. Bir gün beklemenize gerek yok. Bu şekilde bir tencere içerisine küçük küçük doğradığım muz kabuklarını koyuyorum ve üzerine 500 ml dinlenmiş su ekliyorum. Bu karışımı 10 dakika kadar ocakta kaynatacağım. 10 dakikadan fazla bu işlemi yapmayın. 10 dakikadan sonra ocağın altını kapatıp bu karışımı soğumaya bırakacağım. Kesinlikle bu tarz sıvı bitki besinlerini çok fazla bekletmeyin. Çünkü muz kabuğunda şeker oranı fazla olduğu için meyve şekeri böceklenme ve kök çürümesine neden olabilir. Bir diğer önemli nokta, seyreltme yapmamız gerekli. 12 saat beklettiğim muz kabuklarını üzerine kağıt havlu serdiğim bir süzgeç yardımıyla süzüyorum ve 1'e 5 oranında bir seyreltme yapacağım. Ben yarım su bardağı yani 100 ml kadar bu karışımdan koyuyorum ve üzerine 2,5 su bardağı normal sade su ekleyeceğim ve bu şekilde gübreyi seyrelteceğim. Sizler 1 su bardağı kullanıyorsanız üzerine 5 su bardağı kadar sade su eklemelisiniz. Bu köklerin yanmasını engelleyecek olan doğru seyreltmedir. Kaynattığım gübreyi de aynı şekilde seyreltiyorum ve bunun için de 1 su bardağı kaynattığım muz kabuğu suyundan ayırıyorum ve bunun üzerine de 4 su bardağı kadar sade su ekleyeceğim. Bunu da 1'e 4 oranında seyreltiyorum. Sizler evinizdeki orkide sayısına göre bu miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz. Burada 15 günde bir düzenli gübreleme yaptığım ve indirimden aldığım orkidemin tomurcuklarının ne kadar iri olduğunu görüyorsunuz. Bu orkideme yakın zamanda gübreleme yaptığım için ve artık tomurcukları iri olduğundan ötürü çok fazla gübre takviyesi yapmıyorum. Sade su ile suluyorum. Gübrelemeye başlamadan önce indirimden aldığım bir diğer orkidemi göstermek istiyorum. Buna sarımsak ve muz kabuğu gübresi uyguladıktan sonra gerçekten çok kalın çiçek sapları çıkarmıştı ve çok iri tomurcuklar vermişti. Şu an üzerinde tam 9 tane çiçek var. Bir gece bekletip 1'e 5 oranında seyrelttiğim muz kabuğu gübrem hazır. Önceden sade su ile nemlendirdiğiniz orkide saksılarına 5 ile
8 yemek kaşığı arasında verebilirsiniz. Lütfen tarifi uygularken yönergeleri takip edin. Yani 12 saat yerine işte 24 saat bekleteyim, 8 yemek kaşığı yerine 10 yemek kaşığı koyayım demeyin. Çünkü ölçüler gerçekten çok önemli. Orkidenize fayda sağlamaya çalışırken zarar verebilirsiniz. Lütfen videonun her aşamasını dikkatlice takip edin. Sonuç olarak orkide bol bol aktif kökler, yeni kökler çıkarmaya başlıyor. Hem saksı içinde hem de hava köklerinde şu anda orkidem gayet güzel yeni çiçek dalında görüyorsunuz. İkinci tarifimiz de beklemek istemeyenler için uygun bir tarifti. 10 dakika beklettikten sonra 1'e 4 oranında seyrelttiğim gübremi yine her bir saksı için 5 ila 8 yemek kaşığı olacak şekilde veriyorum. Kesinlikle muz parçalarını saksı içerisine koymuyorum. Bu da indirimden aldığım bir orkidem. Köklerinin ne kadar sağlıklı ve aktif olduğunu görüyorsunuz. Orkidelerde sulamayı sadece saksı içindeki köklere bakarak yapın ve sulama zamanı gelmişse geciktirmeden sulayın. Ama sıvı bitki besinlerini 20 günde bir, ayda bir aralıklarla veriyoruz. Yani sıvı besin gübresi verdikten sonra sulama yapmıyorum diye bir şey yok. Kesinlikle kökler kuruduktan sonra sade sulama ile orkidenizi sulayın ve bir sonraki kök kuruması dönemini bekleyip orkidenizi o zaman gübreleyin. Muz kabuğu orkidenin gelişimine gerçekten çok fayda sağlıyor. Bol bol yeni kökler, aktif kökler, çiçek sapları ve iri tomurcuklar için bu tarifi kesinlikle deneyin. Tarifi özellikle tomurcuklu dönemde uygularsanız tomurcukların uçtan daha da uzamasına yardımcı olursunuz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de bana destek için abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir diğer önemli konu da orkidelere ne zaman gübre verilmesi gerekli. Özellikle orkideniz çiçeklerini yeni döktüyse ve yeni kökler, yeni çiçek dalları çıkarabilmesi için orkidenizi beslemeye başlamanız gerekli. Çiçekler döküldükten hemen sonra başlayıp 20 günde bir dönüşümlü olarak değişik sıvı gübreler vermeyi ihmal etmeyin. Bu orkideler için gerçekten çok önemli. İkincisi, orkidenizi yeni aldıysanız hemen orkideye gübre vermeyin. Öncelikle orkidenin stresini üzerinden atması gerekli. Bunun için 2 hafta bekledikten sonra orkidenize ilk gübrelemeyi yapabilirsiniz. Üçüncü olarak da çiçekliyken orkideye gübre verilir mi? Evet, orkidenize çiçekli dönemde de sıvı bitki besinleri verebilirsiniz ama seyreltilmiş olarak verin ve çok daha seyrek aralıklarla verin. Yani 2-4 hafta arayla çok seyreltilmiş sıvı gübre verebilirsiniz. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz daha fazla böyle güzel içerik için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.